Hocam hoş geldiniz. Operatör Merhaba. Doktor Yasemin Yıldız. Operatör Doktor Yasemin Yıldız, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı. Bugün bize neden bahsedeceksiniz hocam? Vajinismus'tan Vajinismus'tan bahsedeceksiniz. Evet. Peki. Kadınların özellikle korkulu rüyalarından bir tanesi. Evet, konuşulmayan bir şey Evet. aslında değil mi? Tabu gibi yani sonuçta, evet, aynen tabu çok olarak büyük kabul bir tabu. edebiliriz. Yanlış Çok büyük mı? bir tabu. Şu an o tabuyu ne yapacağız bu programda? İnşallah Ezeceğiz. biraz açmaya Ezeceğiz, evet. ve Açalım, aydınlatmaya ezelim. çalışacağız hanımlarımızı, Peki, kadınlarımızı. vajinismuslu Nedir çiftler. bir kere zaten onu evet, ben vajinismus söyleyeyim. nedir? Evet. Yani biz önce onu Şimdi öğrenelim. bizim ülkemizin sizin de söylediğiniz gibi çok gizli kalmış, kapalı kapılar ardında kalmış, mahremiyeti nedeniyle konuşulamayan, bir türlü anlatılamayan çok ciddi bir problemi vajinismus. Vajinismus bir cinsel işlev bozukluğudur. Bizim ülkemizde ilk ilişki esnasında bir kadının ilk cinsel deneyimi esnasında cinsel ilişkiyi gerçekleştirememesidir. Ve bu esnada da bu bir hastalık, bu bir Psikolojik mi rahatsızlık. yoksa fiziksel bir rahatsızlıktan mı bahsediyoruz peki? Aslında özünde psikolojik bir rahatsızlık. Ama biz kadın doğum uzmanları da bu konuda çalışıyoruz. Çünkü her vajinismus hastalığı çok ciddi psikolojik problemler içeren nedenlere bağlı olmayabiliyor. Basit vajinismuslarda özellikle bizim daha çok kültürümüzden kaynaklanan ilk geceye dair, genelde evet. ilk gece korkusu diye de bilinir zaten. İlk geceye dair nesilden nesile aktarılan bizim işte çok korkunç şeyler olacak, çok kötü şeyler olacak, Canın başıma yanacak çok ya da kötü işte şeyler aynen. gelecek, canım yanacak, kan gövdeyi götürecek, ortalık birbirine girecek gibi bir yığın duyulan bir Soğuttu diyor öyle şehir anlatırsan hikayeleriyle, sonrası şehir olaydan çok normal. efsaneleriyle aslında Aynen. hepimiz, bütün Türk kadınları böyle büyüyor. O yüzden ister istemez ciddi anlamda zihinde bir korku ve kaygı var. Vajinismus'ta aslında bilimsel olarak açıklaması şu: zihinde korku ve kaygıya neden olan acı vereceğini düşündüğümüz bir şeye karşı kadının verdiği bir savunma refleksi, bir tepkidir, korunma refleksidir. Genelde bu tablo şöyledir: kadın ilk cinsel deneyim esnasında eşini iter, kendini geriye doğru çeker, bacaklarını kapatmaya çalışır. Beraberinde ağlama nöbetleri, bayılma nöbetleri, çok ciddi sıkıntılara da yol açabilen bir tablo ortaya çıkıyor ve burada aslında bizim vajinismuslu kadınlarımızın bilmesi gereken en önemli şey eşlerinin bu tamamen elinde olmadan verdiği bir tablo kadının. Yani istese de durduramadığı bir refleks. Eşinin üzerine çok fazla görev düşüyor. Vajinismus olan kadına hiçbir şekilde kızmaması lazım. Kesinlikle onu anlaması öyle. lazım. Kesinlikle Çünkü öyle. Değil mi? O kadın olana kadar çocukluğundan beri ne kadar böyle bir Evet. dolduruldu ki o anı yaşıyor. Evet. Zaten benim yazdığım bir kitap var, orada vajinismus erkekleri diye ayrı bir bölüm açtım. Bravo. Çünkü vajinismus aslında kadına ait bir problem değil, çifte ait bir problemdir. Ve her zaman bunu söylerim, tedavisinin de birlikte, yani hani kadın gitsin tedavi olsun, erkek evde beklesin gibi bir şey yok. Birlikte başvurmaları, birlikte bu süreci beraber atlatmaları gerekiyor. Erkekler genelde şöyle düşünürler: hani eşim beni sevmiyor mu acaba? O yüzden mi bana böyle davranıyor? İstemiyor mu diye düşünür. Ama aslında hiç alakası yok. Bu tamamen dediğim gibi korku ve kaygı verici bir nedene verilen bir refleks tepki. Yasemin Hocam, ben arada hızlı geçtiniz siz. Ben Buyurun. tekrardan oraya gelmek istiyorum. Bir kitabınız var sizin vajinismusla ilgili. Benim 2 tane kitabım var. Peki isimleri neler? Biri Mühürlü Beden. Mühürlü Beden. Evet, o Güzel isim, evet. Değil mi? teknik bir kitap, vajinismusla ilgili bilgiler anlattığımız bir kitap. Diğeri de Ebeveyn Mirası. Orada da yine vajinismus hastalarının hikayeleri üzerinden onların nasıl ailelerde yetiştiğini, çünkü vajinismusun yetiştiğimiz ortamla da ilgili bir yığın nedeni var. Daha çok nedenlerine yönelik olarak işte hani anne baba ilişkileri, yetiştirilen aile ortamı vesaire, bilinçaltında bu refleksler nasıl oluşuyor? Hani bu vajinismus bir bilinçaltı refleks mekanizma. Bu mekanizmaların açıkladığım ikinci bir kitap var, üçüncü de yolda. Hadi hayırlısı. Sağ olun. Yani evet. Ben soru sormaya devam edeceğim. Tabii ki. Kitap- Ne yani, demek, hazır Yasemin Hoca gibi birini yakalamışken ben de bir sürü soru soralım. Şimdi dediniz ya mesela kadının tedavisi diye bir şeyden bahsediyoruz. Kadının tedavisi peki nasıl oluyor? Yani tamamen psikolojik bir yardım almak mı, yoksa böyle
fiziksel bir müdahaleden bahsetmiyoruz herhalde, Kas değil mi? gevşeticiler, şunlar Evet. bunlar falan, yani bunlardan faydalanıyor musunuz? Önce isterseniz yanlış tedavileri Tamam. söyleyeyim. Tamam. Şu kas gevşetici deyin diye şimdi aklıma geldi. O olaylar başka bir tarafa doğru. İşte yani basit doktor kafası bu kadar çalışıyor. Estağfurullah. Hiç estağfurullah. anlamadığım, bilmediğim bir Şimdi ben vaktimiz çok hani yetmeyecektir belki, aslında anlatmak istediğim çok şey var ama yurt dışında özellikle gurbetçi vatandaşlarımız bu konuda çok mağdur oluyorlar. Çünkü Türkiye'de çok sık görülen bir şey bu. Amerika'da ve Avrupa ülkelerinde hiçbir doktor vajinismusun ne olduğunu bile bilmiyor. Oradaki gurbetçi vatandaşlar bu konuyla yaşayıp, çünkü biz buradaki kültürü aynen oraya taşıyoruz. Orada bunu yaşadıklarında, gittiklerinde oradaki doktorların çoğu bunun bir kas hastalığı olduğunu düşünüp fizik tedavi uzmanlarına gönderip kas gevşeticiler veriyorlar. Ben daha dün akşam Almanya'dan geldim, ondandır. Tamam, olabilir ondan. Başım ağrıyor, al bu kas gevşeticiyi sen bir rahatla falan diye, değil mi? Ne bileyim, midem ağrıyor, al kas gevşetici. Şimdi biz şöyle öncelikle söyleyeyim sizin sorunuza cevap. Bir kere bu %100'e yakın tedavi edilebilen bir durum. Lütfen bu konuda vajinismuslu çiftler çok hani umutsuzluğa düşmesinler, çaresiz değiller. Ama doğru kişiler tarafından yapılması çok 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 önemli bu tedavinin. Yani bu konuda çalışan spesifik hekimler tarafından yapılması gerekiyor. Her kadın doğum uzmanı vajinismusu tedavi edemez. Her psikiyatri uzmanı ya da vajinismusu tedavi edebilir diye bir şey yok. Yani bu konuda deneyimli birilerine başvurmaları her zaman için çok daha doğru. Şimdi birçok söylem var bu aralar. 3 günde vajinismusa son, 1,5 günde tedaviler, yarım saatte tedaviler vesaire gibi. Ne yapıyorlar yani burada kadına narkoz falan mı verecekler? Ne yapacaklar? Yani Nasıl ben olacak? bir bilsem, ben de bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Yani 10 yıldır bu işi yapıyorum. Sadece vajinismus hastaları görüyorum. Bu söylemin çok yanlış bir söylem olduğu konusunda çok direniyorum. Çünkü iddia ettiğim şey şu ve doğru olan da o. Siz de hekimsiniz. Hastalık yoktur, hasta vardır. Yani her hastanın tedavisi bireyseldir. Kişiye göre değişen sürelerde ve çifte göre bir yol haritası çizerek yaptığımız bir tedavi şekli. Yani her hastanın üzerine aynı elbiseyi oturtmak mümkün değil. Çünkü burada esas çalıştığımız şey zihin aslında. Tabii ki tedavide kullandığımız yöntemlerde bilişsel davranışçı terapi deniyor buna. Ben kadın doğumcu olarak kadın doğum kısmıyla çalışıyorum ama gerektiği zaman da mutlaka psikiyatrist arkadaşlarımdan da destek alıyorum. İşbirliği içerisinde de çalışmamız gerekiyor. Ama burada özellikle vurgulamak istiyorum. Yani genelde çünkü bu vajinismus hastalarının çoğu bir süre sonra artık, ben bu arada 10 yıllık, 12 yıllık, 15 yıllık evli hastalar görüyorum. Hala devam ediyor mu Ve bu vajinismus? problemle, çünkü bu bir erteleme ve kaçınma hastalığıdır. Sürekli zamanla geçer diye düşünür hastalar. İşte bayramdan sonra bir daha deneriz. Yılbaşından sonra bir daha deneriz. Tatile gidelim gelelim bir daha deneriz. Böyle şeylerle bir bakarlar ki yıllar geçmiş. İşte bu sürecin sonunda da artık bir süre sonra çevrenin ve ailenin niye çocuğunuz olmuyor baskısı başlar. Madem biz bu işi halledemiyoruz, bu meseleyi çözemiyoruz, bu hastalığı, o zaman tüp bebek merkezlerine başvuralım, bari çocuk sahibi olalım diye düşünürler. İşte bu noktalarda ben hep vurgularım, her katıldığım programda da lütfen tüp bebek merkezlerinden önce vajinismus tedavisi için başvuruda bulunmaları gerekiyor. Çünkü tüp bebekle çocuk sahibi olma olasılığı %50'lerdedir. Yani yardımcı üreme tekniklerinin hepsinde %100 bir çocuk sahibi olacağınıza dair bir şey yok. Ama vajinismusun tedavisi doğru ve bilimsel yollarla yapılırsa %100'e yakındır. Bir terslik olmazsa. Peki mesela yani bu sonuçta şöyle bir şey, illa bakir olmasına gerek yok aslında. Kötü bir cinsel tecrübe ya da böyle bir tecavüzün arkasından da aslında olabilecek bir şey, değil mi? Yani Evet. daha önce cinsel birleşme yaşamış herhangi bir kadında da olabilecek bir şeyden bahsediyoruz. Yanlış mıyım? Onu da aynı şekilde vajinismus diye adlandırabiliyor musunuz? Şöyle, bizim ülkemizdekiler daha çok primer vajinismus dediğimiz, daha önce hiç cinsel deneyimi olmayan hastalar. Ama işte bu biraz önce söylediğim Amerika'daki %1'ler, Avrupa'dakiler, Almanya'dakiler daha çok sizin söylediğiniz bir hani taciz, tecavüz, bir travma, kötü doğum öyküleri mesela. Onlar bile vajinismusa neden olabiliyor.
onlara da sekonder vajinismus deniyor zaten. Bizim ülkemizde çok sık rastlamıyoruz onu. Daha çok primer görüyoruz. Bizde daha çok doğum travmalarına bağlı ve sonrasında disparoni dediğimiz tablo ortaya çıkar. Yani ağrılı cinsel ilişki başlar. Bu da bu ülkede ciddi bir problem aslında. Onu da yine aynı şekilde vajinismus diye mi adlandırabiliyorsun? Evet, şöyle en başından beri ağrılı cinsel ilişki problemiyle başvuran hastaları zaten ben tedavi edilmemiş vajinismuslar olarak kabul ediyorum. Bir şekilde hani cinsel ilişki gerçekleştiriliyor ama hiçbir zaman rahat, oradaki pelvik taban bölge kasları rahat olmadığı için hep ağrı ve acı duyuyor her deneme esnasında. Ama hani kötü bir doğum öyküsü, kötü bir travma, kötü bir şey geçirmişse hasta tabii ki onların tedavilerinin biraz daha psikiyatri desteği alarak yapılması gerekiyor. Tek vajinismus olarak tabii düşünmemek lazım ağrılı cinsel birleşmeyi. Diğer cinsel yolla bulaşan hastalıklar veya başka nedenlere de şey olabilir aslında, kaynak olabilir bunlar. Onun için mutlaka bir kadın doğum muayenesi şart. Diyorsunuz. Zaten vajinismus tedavisinin birinci basamağı yüzeyel jinekolojik muayene ile başlar. Hiçbir şekilde vajinismuslu bir hasta muayene edilmeden tedaviye başlamamalıdır. Çünkü %1 olasılıkla bazen anatomik problemler de bu probleme neden olabiliyor. Ya da sizin söylediğiniz gibi ciddi enfeksiyonlar, geçirilmiş doğum travmalarına bağlı epizotomi skarları vesaireler. Yani bunların hepsi olabiliyor. O yüzden zaten hiçbir hastayı muayene etmeden vajinismus tedavisini almak doğru değil. Evet, bize ayrılan süre Yasemin Hocam burada bitti ama ben sizin bu kitaplarınızı çok merak ettim. Umarım çok yakın zamanda kitaplarınızı da burada görmek isteriz. Tekrar sizi de burada görmek isteriz. Çok teşekkürler. Evet, inşallah. kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Yasemin Yıldız'la beraber olduk. Vajinismusu enine boyuna konuştuk ama en yakın zamanda bununla ilgili olan kitaplarınızı da burada ekranlarda seyircilerimize gösterebilirsek hem onlar mutlu olur hem biz çok mutlu oluruz. Tamam. Öyle değil mi Burcu'cum? Aynen öyle. Çok teşekkür Ben ederiz. teşekkür Tekrar ederim. geldiniz. Ayağınıza Çok sağlık. teşekkür Ankara'dan ederim. buraya kadar kalktınız, geldiniz. Sağ olun, var olun. Sağ olun. Ben teşekkür Evet, ederim. yayınımız hızla devam ediyor. Değil mi Burcu'cum? Evet, bakalım sırada ne var? Evet.